Uzun aradan sonra bir Instagram canlı yayını yapayım dedim. Çünkü posta paylaşmamıştım dedim. Geri dönüşüm bir canlı yayın olsun. Merhabalar. Ya da merhaba. Bir bakayım kendi kendimin canlı yayınını görebiliyor muyum? Eğilmeden sorulara bakmak istiyorum çünkü. Biraz sohbet ederiz istedim. Tekrar saçlarım kısa. Gördüğünüz gibi. Yazmaya başladınız mı? Niye ben kendi kendimi göremiyorum? Kendi kendimi görmek için acaba başka bir hesaptan. Başka hesabım da yok ki. Evet, tek hesaplayım. Kimseyi takip etmiyorum gizli gizli. O yüzden neyse hesabım o. Evet, bununla da aşağı eğilip bakacağım ne yazdığınıza. Evet. Hoş geldiniz. Dediğim gibi bir canlı yayın yapmak istedim. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Ben tekrar kendi saçlarıma döndüm. Öbürleri takma saçtı. Bu benim kendi saçım. Yarın da doğum günümdü. Ondan önce hadi dedim bu yaşımın son gününde bir canlı yayın açayım dedim. Biraz sohbet ederiz. Nasılsın, iyi misin diyenlere hal hatır sorarız. Belki bir sürpriz yapıp bir tane bir sembol okurum, bir numara söylersiniz, onu girerim. Bakalım ama biraz yanaştırmam gerekecek kamerayı çünkü göremiyorum yazdıklarınızı. Evet. Bu gözlüğü değilsem mi acaba? Sorular var mı? Ha, evet yazı. Hayır, OnlyFans açmayacağım. Boşa beklemeyin. Yani şöyle bir şey var. Feedfinder diye bir hesap var açıkçası. Daha mı iyi oldu? Sanki daha az paylaşım. Feedfinder diye bir site var. Ya ben onu açmak istiyorum ama Türkiye'de onu açamıyorsun. Buna da siyah uymadı ya. Bunu geri bunu takayım. Feedfinder var. Ya ona girmek istiyorum ama Türkiye'de onu yapamıyorsun. PayPal hesabı falan açılmadığı için. Ay gözlüğün camı yansıma yapıyor. Ya şimdi ben 17 diyeceğim. 17 hissediyorum bir yandan. Bu sene 17 hissediyorum. Geçen sene 26 hissediyordum. Artı 20. Bu sene 17 artı 30. İyice uçlardayım. İşte ama yani gözlük takmam gerekiyor. OnlyFans açmayacağım. Feedfinder istiyorum. Onun bir sistemini bulabilirsem yabancı üzerinden mi olur bilmiyorum. Açmak istediğim şey o. Hesap. Yani bir kanal. Yok, bu da silinmiyor. Galiba bakayım. Hayır, hiç göremiyorum. Benim gözlüklerle. Ay yok, hiç olmadı. Ben yine bu siyahı takayım. Bu daha iyi. En azından bu yok. Teşekkür ederim. Fıstık gibi dediğiniz için beni gösterme. Feetandfetish.com. Onu bilmiyorum. Yani ben hani şeyli hesaplar oluyor ya, Feedfinder'ı biliyordum ama Feetandfetish.com'u bilmiyorum. Bakarım. Yani Türkiye'de bunların birçoğu yapılamıyor. Yani açamıyorsun çünkü hesap veremiyorsun. Yani bir hesabın olması lazım ya da yabancı bir hesap açman lazım. Belki böyle bir şey yapıp bunu yapmayı daha tercih ederim ama OnlyFans girmem. Belli sınırlarım var. Türkan Şoray kanunları gibi belli kanunlarım, sınırlarım var. Dream Girl Socks. Bayağı bir Socks demek de yani normal kısa çorap gibi geliyor. Where are
Where are you from? I'm from Istanbul, Turkey. I'm from Istanbul. Afrodit'in günümüz temsilcisi mi? Teşekkür ederim. Ha. Biri, evet. Can I see your feet? You can see my feet if you subscribe me. Yes, if you subscribe me, you can see lots of soles of my feet. And you can see lots of my feet. But I will show you. I will show my feet. O nasıl bir kanal? Ayağımı gösterir misin? Yerlisi de yabancısı da ayağımı göstermemi istiyor. Böyle yani. Ya şu şeyleri görmek için. Ayak paylaşımı yapıp da DM'den ben niye fotoğraf atayım? Ben kendim zaten paylaşıyorum. Yani böyle bir şeylerle, kraliçe böyle zahmetlerle niye uğraşsın? Hayır yani olmaz. Şöyle biraz yere koyayım. Dedim ya birazcık soru cevap yapmak istedim. O yüzden açayım dedim. Fetişizm konusunda ilk ilgi ne zaman başladı? Şimdi ben şöyle birazcık size şey yapayım. Böyle kamerayı da yere koyayım. Ay. Bakayım. Dişlerim için patent aldığınız ürün. Mail atın, DM atın bilmiyorum. Yani zarar vermiyorsa neden olmasın? Hepsi benim kendi zaten orijinal dişim. Şöyle mesela fetişizm özellikle 80'lerde falan daha şey olmuştur. Hani 80'lerde şeyler vardır ya. Böyle deri kıyafetler, şunlar bunlar. Bunu 80'ler zamanında daha çok görürsünüz. Ama aslında fetiş kelimesi ta şeye dayanıyor. Yani bu eski heykeller, Afrika heykelleri vardır. Yani şey var ya, Arabistan'daki İslamiyet öncesi putlar vardı. Ve putları kırmışlardı. Böyle heykeller onlara tapıyorlardı. Böyle hani para için başka bir şeye, bereket için başka bir şeye. Aslında bunlar da fetişti. Yani şey de fetiştir. Willendorf Venüs'ü de fetiştir. Yani böyle bir taştan bir şişman, bereketli kadın heykeli. Yani bu da fetiştir. Fetiş aslında kendisinin dışında bir anlam yüklediğin bir şey, bir obje. Ve şu var, bu cinsellik yönündeki fetişse, çünkü ben bir ara fetişizm başlıklı bir kitap yazmayı düşünüyordum. O yüzden araştırma yaptım, yazdım da birkaç sayfa. Çünkü başlığı fetişizm ve fetişizmle ilgili belki tez gibi yazacaktım. Hala da yapabilirim aslında. Güzel bir kitap olur. Yani kitabın ismi Fetişizm. Yani ve bunun başlangıcı çok eskilere dayanıyor. Ya düşünürseniz o putlar falan da fetişizmdi de yani fetiş nesnesiydi. Çünkü başka bir anlam yükleniyor. Onun kendisinden fazla bir anlam yükleniyor. Fetiş de nedir? Mesela cinsellikteki fetiş o nesne ya da o organ bir cinsel organ olmasa bile ona cinsel anlam yüklediğin zaman ya da onu cinsellik olarak kullandığın zaman fetişe dönüşüyor. Çorap diyelim ki ya da ayakkabı. Bunlar aslında ayakkabı bir seksüel nesne değil, bir cinsellik nesnesi değil. Ama sen bunu cinsel olarak tatmin olmak için kullandığın zaman, bu seni tahrik ettiği, uyardığı zaman bu bir fetiş nesnesine dönüşüyor. Çorap da öyle. Yani çorap aslında kadınların bacaklarını böyle üşümesin, güzel gözüksün falan diye, korusun diye giydikleri bir şey. Ama neye dönüşüyor? Bu da bir fetiş nesnesine dönüşüyor. Ya da ayak normalde yürümeye yarar. Cinsellik için değildir. Ama bunu cinsellik için kullandığın zaman bir fetişe dönüşüyor. Fetişin kökeni budur. O yüzden mesela şey derler, kalça fetişi. Ama orası zaten cinsellikle ilgili bir organ. Yani ben o yüzden onu fetiş olarak algılamıyorum. Yani çünkü eşcinsellikte zaten o organ ana organ yani. Direkt kendisi.
Hiç olması gereken şey. Yani ne tür şey yaptığınıza bağlı ama cinsellikle ilgili şeylerdir. Ama ayaktır. O yüzden ayak da bir numaralı dünyadaki fetiş nesnesidir. Bunu böyle söyleyeyim. Yani bunu insanlar kendileri zaten atfediyorlar. Herkesin fetişi kendine göre olabilir. Bana mesela soruluyor. Ayak fetişi misin? Hayır, değilim. Çünkü ben ayaktan dolayı ayaktan tahrik olmuyorum. Benim için ayağın böyle önemi yok. Ben kendi bedenimi seviyorum. Ayaklarımı da seviyorum. Bacaklarımı da seviyorum. Kollarımı da, koltuk altımı da, ellerimi de, bir sürü yerimi seviyorum. Ayaklarımı oldukça da beğeniyorum. Ve ben bunu böyle sergilemek hoşuma gidiyor. Hatta şöyle söyleyeyim, yani ben kendimi de sergilemek mi diyeyim, evet, eskiden yani 20 yaşındayken ben şey demiştim, yani sanatla uğraşırken evet ben teşhirciyim demiştim. Hani böyle açıp soyunmuyordum ama kendimi göstermekten hoşlanıyorum. Aslında her sanatçının içinde bir teşhirci vardır. Çünkü sanatta bir şey üretiyorsun, bir resim yapıyorsun ve sonra onu teşhir ediyorsun. Alın sana. Bu da zaten bir tür teşhircilik. Ben ne yapıyordum? Bu da bedenimi kullanıyordum. Bunu 20'lerde de yapıyordum. Yani 18'de falan okula hazırlanırken kendim ayna karşısına geçip soyunup kendimi çiziyordum. Önceden de vardı. Hani şey gibi geliyor insanlara. Son dönemde moda oldu. Herkes yapıyor. Bu da bu kervana katıldı. Ya da bunu şey için yapıyor. Hani millet para için yapıyor ya. Ben bunu nasıl zevk için yapıyorum? Bu benim ruhumda, içimde olan bir şey var. Ben bunu kaç oluyorum? Evet, 30 senedir yapıyorum. Ya 30 senedir ben bundan hoşlanıyorum. Yani bu bende yeni çıkmadı. Böyle bir şey var. Herhalde bunu başka türlü 20 sene sonra da başka bir türlü olarak belki de yapacağım. O zaman da kafanızı gıdıklayacağım belki. Yani hayattaysam hala o zaman başka şeylerden yapacağım. Ya da şey olmaya bakarsınız Ajda ne kadar o yaşında da öyle. Artık yeni şeyler de çıktı. Kendime iyi bakıyorum, spor yapıyorum falan. Yani başka bir şey de dönebilir ama bu hep içimde vardı. Yani ben bunu hiçbir zaman aman para kazanayım diye yapmadım. Bu işten zevk alıyordum. Bu yaptığımdan zevk aldım, keyif aldım ve o zaman da ne oluyor? Para geliyor. Hiçbir işi para için yapmayın. Yani eğer öyle yaparsanız zaten o işin çok bereketi olmaz. Yani bir işi yapacaksanız o işi gerçekten sevmeniz lazım. Yani severek yaptığınız işin bereketi de geliyor. Ama bunu ben bu işi yapayım da çok kazanırım dediğiniz zaman o zaman bir art niyet giriyor. Ne alırım düşüncesi geliyor ve sizi de ne alırım diyen insanları çekiyorsunuz kendinize. Dediğim gibi ben keyif aldığım sürece, bundan zevk aldığım sürece ve bu bana bir heyecan verdiği sürece yaparım ve bunu böyle yapıyorum. Böyle bir açıklamam olsun. Bakayım burada acaba semboller sözlüğünde birazdan sorulara geleceğim. Eğilmek istemiyorum çünkü. Böyle madem rahatım şu anda. Bakayım mesela sembol olarak fetiş var mı kelimesi? Yani semboller sözlüğünde fetiş kullanmışlar mı? Fetişizm kelimesi var mı? Bakıyorum. Fallus. Fil, fıçı, fare yok. Fallus varmış. Fallus'u diyesin. Önüme çıktığı için. Sadece çok kısa okuyacağım. Dayanamadım yani. Fallus penis değildir. Penis tüm memelilerde bulunan erkek üreme organıdır. Oysaki fallus insan penisinin ereksiyon halindeki temsili ve erkek gücünün bereketinin simgesidir. Bu daha uzun fallusa hayranlık, Priapos'un simgesi, ortaçağ fallus kültleri, psikanalizde fallus diye ilerliyor. Çünkü ben bunu resimlerimde de kullanırdım. Çünkü seviyorum büyük bir fallus böyle bununla olmayı. Şimdi birazcık sorulara bakacağım. O yüzden yine tekrar eğilip çok yemişim galiba. Bugün eğilince zorlanıyorum. İki ayakkabıyı çıkarır mıyım? O iki ayakkabıyı çıkarmayı mesela
Yayından sonra bir 5 dakika 10 dakika Instagram abonelerine canlı yayın yapacağım. Söylüyorum. İsterseniz abone olabilirsiniz. Subscribe. You can subscribe. After this broadcast I will do a live broadcast for my subscribers. And at that time I will take off my shoes. Teşhircilikten mi yoksa arzulanma içgüdüsü mü bana haz veren diye soruyorsunuz. Şöyle düşünüyorum, hangisi de, yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan? Ben arzulanayım diye mi şey yapıyorum? Yo, bazen hiçbir şey yapmasanız da arzulanabiliyorsunuz. Arzulanmak evet hoşuma gidiyor ama bazen tek başına teşhircilik de hoşuma gidiyor. Yani orada bir şey anlatmak ya da provoke etmek, böyle bir şeylere dokunmak, deşmek hoşuma gidiyor, böyle dedim. Şaheser ayaklarımın güzelliği göz kamaştırıyor. Tanrıcam saygılar sunarım. Yayını geç... evet. Yayını geç gördünüz demek. Şeyleri mi taktım? Abla cevap ver. Neye cevap vereyim? Yatakta nasılım, kendime puan veririm. Ne saçma bir konu. Puan verme falan. Ne? Nerede yarışıyoruz? Şey mi bu? Revizyon falan sanki şey yani. Evet. Şu anda çok da bir iki tane şey oluyor. El sallayanlar var. Ben de onlara el sallayayım. Karşımda diz çökmüş gibi oldu. Ay, ne oldu bu? Bir dakika. Bir saniye, bu tek döndü mü? Dön be, gel bir dakika ya. Bu şey oldu. Bir şeyler oldu buna. Yamuk duruyor. Hayır, gel. Yanlışlıkla elim gelmiş. Ben de diyorum dönsene be. Şeyle kavga ediyoruz. DJI ile. Dur bakayım. Elimle tutunca bunu elim çarpmış, böyle yamuk yumuk hallere geldi. Abone içerikleri geliyor ara ara. Kabarayı kutsal kudretli ayaklarımın altına alayım. Sen benim abonem misin? Abonem olduğun zaman biraz daha fazla görebileceksin kutsal ayaklarımı, madem öyle diyorsun. Teşekkür ederim. Selamlar. Ay. Ya niye bu böyle oldu? Yere koyacağım yine. Oraya gidiyor. Niye yana dönüyor bu? Ben bir şey satıyorum falan şeklinde bir şeyler yapmıyorum. Leonardo da Vinci gibi bilinen isimlerin ayak fetişisti olduğu söyleniyor. Dur bakayım ne diyor. Sizce Avrupa'da bu fetişist oldu? Bu Rönesans döneminde başlamış olabilir mi? Yani şöyle bir şey. Bu daha da eskidir. Ne Rönesans'ta? Bence daha eskidir. İnsanlık zamanından beri vardır diye düşünüyorum. Daha cesur içerikler. Nasıl cesur içerikler? Dediğim gibi ben bunu böyle istendi falan diye değil de benim canım istediği için şey yapıyorum. Artık duracak. Şundan dolayı takip ediyordu ama bundan dolayı da yamuk şey yapıyordu, dönüyordu. Şu an biraz daha az ışıklı ama yine mi dönüyor bu? Yani hala ben bu şeyi tam öğrenemedim. Gel dönme. Hiç şey yapamadım. Bunu söz geçiremiyorum. Ten rengi çorap. Ten rengi çorap neden biliyor musunuz? Çocukken herhalde
Sizin teyzeler meyzeler falan geliyordu ya, evde gün yapılıyor. Anneniz gün yapıyor. En çok da ne var? Ten rengi çorapla geliyor onlar. Böyle sen de yerdesin. Oyuncaklarınla oynuyorsun. Arabalarınla oynuyorsun. Gelen annenin komşuları, arkadaşları, teyzeler, ablalar falan hepsi ten rengi çoraplarını giymiş. Dizüstü ya da dizdeki ayakkabılarını giymişler. Sen de ne yapıyorsun? Orada oyun oynuyorsun çocukken. Korunaklı bir alan. Annenin dizinin dibi, diğer ablaların dizinin dibi. Genelde de burada ten rengidir. O şeye dönme ihtiyacı, nasıl anne rahmine dönme ihtiyacı gibi bir şey var burada. Bunu söyleyebilirim. Ten rengi çorap olayının. Onları ben biraz daha buluyorum, ten rengi çorapçıları. Biraz daha evcimen, daha farklı buluyorum. Daha farklı. Ben bunu dur bakayım takabilecek mi? Işık da geldi. Bir şey yapamadık ya. İstediler, ayağınızı görebilir miyim? Buyurun. File çoraplı ama. Hani bitişe doğru birazcık ayaklarımı görün de mutlu olun. Yani YouTube'da görüyorsunuz gerçi ama. Bir anda izlenmeler patladı. Evet. Ne diyor? İsmini söylesem ezer miyim? Yani burada niye öyle bir şey yapıyor? Kişiye özel video çekiyor muyum? Ayak içerikli. Biriyle çok sohbetim varsa ve beni ikna edecek bir şeyler yaparsa belki. Ten rengi parlak. Çorap var. File. Lila rengi file var. Evet. Bakayım, ben yavaştan yayını kapatıyorum. Devamı için ne yapabilirsiniz? Eğer hala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve daha devam ederiz. Ayağımı bir erkeğin ağzına soktum mu böyle? Ne? Türkiye'nin bilinen ben hiçbir sahibeyi bilmiyorum. Ben prodon falan değilim. Öyle bunu için yapmıyorum. Ben zaten dediğim gibi profesyonel bir sahibi, öyle bir şey değilim. Yani ben de zaten kraliçe ruhu var. Kraliçe ruh hali var. Ona göre ben yani mesela eğer kafama eserse, hoşuma giderse o kişiden alırım yani. Bana hizmet eder. Ama falan hiç değilim, öyle viziteli, para verecek, gelecek bir saat falan. Kimseyle, o tip kişilerle de muhatap olmam. Evet. Çoraplar. Beni ikna etmek için bakma kolay değil. Neyse. Evet, kapıyorum ve ben birazdan şöyle kamerayı yere koyup abonelerim için bir canlı yayın açacağım. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Dönmüyor. Gel bakayım buraya. Hoşçakalın. Bay bay.